Yayına magazin dünyasında yaşanan en çarpıcı haberler. Başlıkta gördüğünüz gibi Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na ikinci kez evlilik teklifinde bulundu. Şok, şok. Magazinde en ilginç haberler her zaman bu programda arkadaşlar. Katılmanızı bekliyorum. Bu arada şarkıcı Güllü'nün ölümünün sorumlusunun kızı Tuğyan olduğu iddia edildi ve bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bulunan kişi kim? Ferdi Aydın, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün e, bir cinayete kurban gittiğini söylüyordu zaten Güllü'nün ölümünden sonra bugüne kadar ve bugün de savcılığa şahitler de götürüp iki şahit de götürüp iki tanık götürüp onların da dinlenmesini sağladı. Savcı tarafından ifadesi alındı o tanıkların da ve Güllü'nün e, kızı Tuğyan tarafından evinden aşağıya 5 kat aşağıya itildiğini ve ölümünün öyle gerçekleştiğini, kızının elinden gerçekleştiğini Ferdi Aydın savcıya anlattı. Suç duyurusunda bulundu. Bakalım bu konuda nasıl bir gelişme olacak arkadaşlar? Fatih Ürek'le ilgili sevindirici haber var. Onu da konuşacağız. Banu Kabaş merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Banu? Biraz erken başladım yayına. Olsun, olsun. Sizlerin gelmesini bekliyorum. Onur Akay bugün yok maalesef işi çıktı Onur Akay'ın. Yoksa onunla canlı yayın yapacaktık arkadaşlar. Onur Akay'la Perşembe günü yapacağız canlı yayınımızı. Onur Akay bugün yayında yok. Yarın da ünlü astrolog İpek Can'la yapacağız biliyorsunuz. Astrolog İpek Hanım'ın söyledikleri çok çarpıcı ve yarın da çok ilginç konular olduğunu söylüyor kendisinde. Konuşacağız. Elanur merhaba. Banu'ya tekrar selam verdim ve arkadaşlar sizlerin gelmenizi beklerken şöyle bir konulara bakıyorum. Of. Magazin dünyasında yaşanan en ilginç haberler her zaman bizde. Her zaman bizde. Kocalarına yemek yapmayan kadınlar daha mutluymuş. Duydunuz mu? Arkadaşlar, bu bir araştırma. Araştırma sonucu kocalarına yemek yapmayan kadınlar daha mutlu. Nuray Yaylacı, merhaba. Yunus İranlı, hoş geldin Yunus. İran'dan bizi izliyor. Yiğit Bükülmez, merhaba. Nuray Yaylacı, Elanur, Banu Kabaş, dostlar burada. Bugün biraz erken başladık arkadaşlar yayına. Sizlerin de katılmanızı beklerken şöyle bir notlarıma bakıyorum. Yusuf Dündar benim İstanbul'dan özel abonem burada mı? Henüz daha katılmadı herhalde. Samiye Yüksel burada mı özel abonem? Nelly Manzano Arjantin'den özel abonem burada mı? Nelly Manzano. Dilek Şenyurt Frankfurt Almanya'dan abonem burada mı? Ve Delfina Dimasio Şili'den, Güney Amerika ülkesinden Delfina Dimasio o da birazdan gelir herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Deniz Bulutsuz, Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la ilgili dün bazı açıklamalar yapmıştı. Deniz Bulutsuz'u bundan 5 sene evvel sevgilisiyken Deniz Bulutsuz'u dövdüğü için, darp ettiği için yargılanıyordu ve sonunda 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlu bulundu Ozan Güven. Ama dünkü basın toplantısında, dün bir basın toplantısı yaptı. Kendisini suçsuz ilan etti. Bir suçu bir kabahati olmadığını söyledi. Bütün kadınlardan özür diliyorum ama Deniz Bulutsuz'a senden özür dilemiyorum dedi. Ozan Güven bildiğiniz Ozan Güven hiçbir değişiklik yok, hiçbir pişmanlık yok arkadaşlar. Alkolün kendisini ne hale getirdiğini anlamayacak kadar bu olaydan ders almamış. Alkollü olduğu için
kadına şiddet uyguladığının farkına varamamış, hala varamamış. Yine alkollü olduğu bir gün Ozan Güven gazetecilere ağza alınmayacak şekilde ters davranmıştı, sözler söylemişti arkadaşlar. Dün gibi aklımda. Ozan Güven kendi davranışlarını kontrol altına alması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinin kendisini hapse mahkum etmesinin sanki isabetsiz olmuş gibi, sanki yanlış bir kararmış gibi dün kendisini masum ilan etti. Olayda 45 gün hapise girecek, 45 gün cezaevinde yatacak. 2 yıl 3 aya mahkum oldu ama denetimli serbestlik denen bir şey var. Eğer 5 yıl boyunca aynı suçu işlemezse 2 yıl 3 ay cezaevine girmekten kurtuluyor. Fakat 45 gün illa yatması lazım. O da açık cezaevinde yatacak. Fakat Ozan Güven ceza almasına rağmen kendisinin masum olduğunu söyledi, durdu. Ve Deniz Bulutsuz'un kendisini suçlarken iftira attığını öne sürdü dünkü basın toplantısında. Ben sadece sevgilimden ayrıldım, dövmedim veya işkence yapmadım. 5-6 kere ayrılmak istediğimi söylemiştim. Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Çünkü abajurle vurmuştu Deniz Bulutsuz'a. Abajurle vurup yaralamıştı. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay. Sonra gazlı bez tendürdiyot yaptım. Hanımefendinin daha önce başkalarıyla da bu tarz sorunlar yaşadığını araştırırsanız görürsünüz. Sanki bunun bir konuyla ilgisi varmış gibi. Hemen bir çamur atma. Hangi kadının içine şüphe düşürdüysem tek tek özür dilerim. Bir tek senden özür dilemeyeceğim. Ben sana hiçbir şey yapmadım demişti. Deniz Bulutsuz ise bugün bir açıklama yaptı arkadaşlar. Deniz Bulutsuz sosyal medyasından şunu yazdı. Mükemmel bir zamanlama ile 24 saatlik bir kaçışla ses terapisine gitmiştim. Telefonum kapalıyken çok fazla mesaj atan, arayan olmuş. İyi niyet ve samimiyetle merak eden, tanıdığım, tanımadığım herkese teşekkürler. Ben çok iyiyim, güçlüyüm, huzurluyum, yanımda olduğunuzu biliyor ve hissediyorum. Yalnız değilim, yalnız değiliz. Ve bir çiçek koymuş. Yani elbette ki bu konuda, bu olayda kadın haklı, Deniz Bulutsuz haklı. Şiddete uğramış olmasa Türkiye Cumhuriyeti yargı sistemi 5 sene yargıladıktan sonra erkeği, kadını döven Ozan Güven'i haksız ilan etmezdi, suçlu bulmazdı arkadaşlar. Mahkeme kararını verdi, itiraz etti Ozan Güven. Mahkemenin cezasına üst mahkemeye gitti konu. Üst mahkeme inceledi ve o da aynı kararı verdi. Bir alt mahkemenin verdiği karar doğrudur dedi. Ozan Güven bu suçu işlemiştir ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmalıdır diye karar verdi. Dolayısıyla Ozan Güven'in bu hezeyanları, bu söylemleri, bu ben masumum sözleri hiçbir şey ifade etmiyor hiç kimse için. Yazık. Yaşadığı büyük bir skandal, büyük bir olay. Çünkü çok iş kaybetti, çok para kaybetti. Oynadığı diziden uzaklaştırıldı, çıkarıldı dizi. Babil dizisinde oynuyordu, çıkarıldı. Reklam filminde oynuyordu. Hollanda Türk Bankası'nın, ING Bank'ın reklam yüzüydü. Banka reklamları durdurdu, çıkardı onu reklamlardan. Çok büyük paralar kaybetti ama hala ders almamış. Kendisi bilir arkadaşlar. Bu da çok enteresan bir konu olarak Deniz Bulutsuz'un da ben güçlüyüm, ben e, sizlere de teşekkür ediyorum diye dostlarına, takipçilerine, kendisini destekleyenlere teşekkür mesajı var. Onu da söyledik. Martin
selam verdi. Peki Martin, teşekkür ederim. Akstuna, Akstuna Gelasvili Gürcistan'dan. Gülseren merhaba. Orzan Lativo merhaba. İyiyim. Banu Kavaş, Ramazan, Onur Akay arkadaşlar bir işi çıktığı için yok, bugün yayınımızda yok Onur Akay. Ancak Onur Akay'ın verdiği bir müjde var başlıkta. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Sizleri yorumlarınızı, sorularınızı, mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. Ramazan Özkılıç merhaba. Bu arada beğen yaparsanız memnun olurum dostlar. Fatih Ürek'le ilgili Fatih Ürek öldü haberleri, Fatih Ürek artık geriye dönüşü yok haberleri dün sosyal medyada ortalığı ayağa kaldırdı. Saçma sapan bir sürü iddia vardı. Fatih Ürek'in vefat ettiğini yazanlar toplumu kandırmaya çalışıyordu. Kötü insanlar Fatih Ürek'in arkasından söylenmeyecek sözler de söylediler. Ancak Fatih Ürek'in sanıldığı gibi hayatını kaybetmediğini kardeşleri dün açıklamıştı. Yaptıkları röportajda, muhabirlerle yaptıkları kısa röportajda Fatih Ürek nefes alıyor. Kalbi şu anda atıyor. Makinelere bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Fatih Ürek için doktorlar elinden geleni yapıyor şeklinde açıklamada bulunmuşlardı. Dün yine öğleden sonra Nalan Aksoy isimli yakın arkadaşı İstanbul Cemiyet hayatından, sosyeteden tanınmış bir hanımefendi Nalan Aksoy. Kendisi yazar aynı zamanda sosyal medyada da faal bir hanımefendi. Fatih Ürek'in hastanesine gitti, yattığı hastaneye gitti. Odaya girdi, yoğun bakımda yanına kadar girdi. Bu hanımefendinin Fatih Ürek'in çok eski dostu, arkadaşı olması sebebiyle ve kendisini Fatih Ürek'le ilgili ona ben özel bir şeyler fısıldayacağım, bakalım faydası olacağını düşünüyorum söylemiyle birlikte kendisini ziyaret etmesine izin verildi ve Fatih Ürek'e aralarında geçen bazı esprileri söyledi. Fatih Ürek yoğun bakımdayken ve Fatih Ürek'in gözleriyle kendisine tepki verdiğini, göz kırptığını gördü Nalan Hanım ve bunu da sosyal medyadan paylaştı. Sevgili arkadaşlar, saat 14, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'in yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor. Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda Fatih gözlerini kırparak bana cevap verdi. Belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüküyor. Allah'tan umut kesilmez. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Herkes haber kirliliğine inanmayın. Ben gözlerimle gördüm Fatih Ürek'i diye Nalan Aksoy bir açıklama yazdı. Sosyal medyasından yayınladı ve Nalan Aksoy'un bu açıklaması çok büyük ilgi çekti arkadaşlar. Fatih Ürek'le ilgili son günlerde hep kötü haberler alıyorduk, kötü haberler duyuyorduk. Bildiğiniz gibi Cuma gecesi sabaha karşı doktorlar yakınlarının hastaneye gelmesini istediler. Çünkü durumunun kritik olduğunu açıkladılar. Bir de üstüne üstlük doktorlar her an her şey olabilir demekti bu. Ve bütün kamuoyu Fatih Ürek öldü mü acaba diye ve bu arada öldü haberleri de çıktı biliyorsunuz. Mesela Bucak aşireti, Urfalı meşhur Bucak aşiretinin ileri gelenlerinden Fatih Bucak bir paylaşım yaptı ve Fatih Ürek'in yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Fatih Ürek'in hayatını kaybettiğini söyledi, yazdı. Uzunca da bir açıklama da yazdı orada. Fatih Ürek'in işte yoksulluktan gelip her şeyi tek başına başardığını, tırnaklarıyla kazıyarak ünlü bir sanatçı, şarkıcı olarak Türkiye'nin sevgisini kazandığını anlattığı bir posttu o, bir paylaşımdı ve Fatih Ürek'in hayatını kaybettiğini söyledi. Herkes şok oldu.
Yani Fatih Bucak gibi bir adam araştırmadan, düşünmeden, gerçekten bilmeden, doğrulatmadan böyle bir şey yazmaz. Demek ki bu adam öldü, Fatih Yürek öldü dedi insanlar. Meğersem Fatih Bucak duyduklarını yazmış oraya, bilmeden yazmış, gerçeği bilmeden yazmış. Fatih Yürek hayatta. Bunun gibi başka yazanlar da oldu Fatih Yürek'in hayatını kaybettiğini. Şimdi öyle palavralardan sonra Nalan Hanım'ın, Nalan Aksoy'un İstanbul'un cemiyet hayatından bu sevilen, sayılan hanımefendinin bu güzel paylaşımı insanlara umut oldu ve Fatih Yürek'in yaşıyor olduğu, girdiği bu sıkıntılı durumdan Allah isterse çıkabileceği ümidi insanlar için çok güzel bir mesaj oldu arkadaşlar. Lütfen dua edelim Fatih Yürek'e. İnşallah e, uzun sürsün tedavisi. Ona da razıyız. Bugünden yarına iyileşmeyebilir. Tamam, ona da razıyız. Birkaç hafta, birkaç ay, aylar sürsün. Ama sonuçta iyileşsin, sevdiklerine dönsün, eski hayatına dönsün, sevdikleri ona kavuşsun. İnşallah arkadaşlar Fatih Yürek için dua etmeye devam edelim. Ne mucizeler gördük biz. Ne mucizeler gördük. Biliyor musunuz? Kocalarına yemek yapmayan kadınlar daha mutluymuş. Harvard Üniversitesi'nin raporuna göre, araştırma raporu, Harvard Üniversitesi araştırmış arkadaşlar. Bak 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 bak. Neler araştırıyor, neler koca üniversiteler. Harvard Üniversitesi'nin raporuna göre kocalarına yemek yapmayan kadınların evlilikleri daha mutlu. Lütfen kadınlar bundan bir şey çıkarmayın, kendinize pay çıkarmayın lütfen. Uzmanlara göre bunun nedeni basit. Kadın her gün yemek yaptığında farkında olmadan hizmet eden rolüne giriyor. Görüyor musunuz? Peki erkek her gün işe gittiğinde ne rolüne giriyor? Her gün metroya binip işe gidiyor, orada 8 saat çalışıyor, sonra akşam yorgun argın metro kalabalığında zor yer bularak tıka basa dolu metro vagonlarında ayakta tekrar eve dönüyor yorgun argın erkeğin rolüne. Bu da uzmanlara göre bunun nedeni basit. Kadın her gün yemek yaptığında farkında olmadan hizmet eden rolüne giriyor. Bu da zamanla eşitlik duygusunu zedeliyor ve partnerini eşten çok yardımcı gibi hissettiriyor. Erkeğe o benim karım değil yardımcım duygusu veriyormuş. Kadın her gün yemek yaparsa evde. Bu durum yani kadına bir aşağılık kompleksi yüklemiyor ama erkeğin kadına bakışı değişiyor. Yani bu durum kadına bir aşağılık kompleksi yüklemiyor ama erkeğin kadına bakışı değişiyor. Onu da aşağıda görmeye başlıyor. Yok ya, olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey ya? Yani benim eşim yemek yapıyor diye ben eşimi hizmetçi gibi mi görmeye başlayacağım? Yok ya. Var mıdır öyle gören sizce? Harvard Üniversitesi araştırmış. Harvard Üniversitesi işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Erkeği kadını, kadını erkeğe düşman etmeye çalışıyorsunuz. Allah Allah. Bizim toplumumuza uygun değil böyle bir şey ya. Bizde yani erkeğin kalbine giden yol mideden geçer diye bir de atasözümüz var bizim. Yani kadın ne kadar erkeğini mutfakta da mutlu ederse, yaptığı yemeklerle de mutlu ederse evlilikleri daha da yücelir. Daha da birbirlerine sarılırlar ya, daha mutlu olurlar. Bu İngilizler için, Amerikalılar için olabilir mi bu araştırma? Olabilir. Onlar için olabilir. Kırcalı bana selam vermiş. Aleyküm selam. Ramazan Özkılıç, Afra Saraçoğlu'nu çok sevdiğini söylüyor. Peki. Banu Kavaş Bilal abi diyor, kalpler yollamış. Sağ olsun. Bilal Bey, önce insanlar çoktu. Kadın durduk yere neden boşansın? Kadın durduk yere neden eline yaptığı evini, barkını dağıtsın ki en azından yol yakınken döneyim diyor. Zararın nerede dönerse kârdır dedi Elif. Evet arkadaşlar, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Onur Akay, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'na bir kez daha evlenme teklifinde bulundu. Evlen benimle dedi.
Onur Akay'ın bu çok ilginç açıklamasını biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Beğen yapıyor musunuz? Beğeniyorsanız beğen yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Abone olmadan izleyen varsa bu arada aranızda abone olursanız da mutlu olurum. Sizlerin beğen yapması, abone olarak bizleri takip etmesi bizleri daha da güçlendiriyor. Benim özel üyelerimden aranızda var mı? Şu anda gelen katılan var mı? Dilerseniz sizler de özel abonem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken katıl butonuna basmak. Sonra sizi yönlendiriyor. Özel abone olduğunuz zaman ayrıcalıklar var arkadaşlar. O ayrıcalıkların neler olduğunu da e, katıl butonuna bakarak, yönlendirilerek öğrenebilirsiniz dostlar. Nurten Coşan, aleykümselam. Servin, merhaba Servin, hoş geldin. Adana'ya çok selamlar. Martin, Bigerti, Saktir Bigerti. Evet, Miledi merhaba. Martin çok sevindim evlilik teklifi gelmesine diyor. Hadi diyor hayırlısı olsun inşallah diyor. Martin, ben de çok sevindim. Onları sevenlerin hepsi çok sevindi. Hepimiz çok sevindik arkadaşlar. Mutlu olmaları bizleri de mutlu eder elbette. Evet, Güllü ile ilgili gelişme, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın uzun zamandır bir uğraşı vardı. Güllü cinayete kurban gitti diye. Ve Ferdi Aydın'dan bugün yine şok bir iddia geldi. Kızı Tuğyan cinayeti itiraf etmiş diyor. Annemi öldürdüm demiş diyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Ferdi Aydın Güllü ismiyle tanıdık, sevdik biz onu. Gül Tut asıl ismi. 26 Eylül'de Yalova'daki evinin 6. katından düşüp hayatını kaybetmişti ve o günden beri de ölümü sır perdesiyle örtüldü arkadaşlar. Polis ve savcılık çalışmalarında o sır perdesini kaldırmaya çabalıyorlar. Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi son bir yıldır sahne aldığı, son bir yıldır patronluğunu yapan Ferdi Aydın ise 26 Eylül'den sonra ilk defa benim programımda, burada bu kanalda Güllü'nün öldürüldüğünü söylemişti. Ardı ardına kendisiyle 4 yayın yaptık ve her yayında da iddialarda bulundu. Güllü'yü yakınları öldürdü, evlatları öldürdü şeklinde iddialarda bulundu arkadaşlar. O söylemleri çok büyük olay oldu. Bütün televizyonlar peşinden koştu Ferdi Aydın'ın ve Ferdi Aydın hiç yorulmadan her kanala katıldı, her kanalda programlara çıktı ve iddialarını devam ettirdi iddialarına. Çocukları öldürdü şeklinde. Çocukları da ona dava açacaklarını söylemişlerdi. Evet, 26 Eylül'de saat 1.30 sıralarında Çınarcık'ta 6 katlı binanın 6. katındaki evinin penceresinden düşmüştü Güllü ve o konuyla ilgili soruşturma devam ediyor arkadaşlar. Hala aydınlanamadı o olay. İstanbul'da sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın dün Yalova adliyesine giderek suç duyurusunda bulunacağını söylemişti ve bugün gitti arkadaşlar. Yanında da 2 tanık götürdü adliyeye ve Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade verdi Ferdi Aydın ve WhatsApp yazışmalarında kanıt olarak gösterdi. Bu WhatsApp yazışmaları geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında da yayınlandı arkadaşlar. Adliye çıkışı açıklama yaptı Ferdi Aydın. Tuğya'nın bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda annemi öldürdüm dediğini iddia etti ve şöyle konuştu. Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben Tuğya'nın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım'ın da itirafları var. Tuğyan Bircan Hanım'ın telefondaki bütün kayıtları zorla silmiş, evine girerek evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların
kayıtları bende duruyor. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanım'ın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair ses kayıtları var. Bircan Hanım'ın da videosu var. Tuğyan'ın keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim diye itirafı var. Hepsini delil olarak kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride 2 tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanım'ın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim. Gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde kayıtlar en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Birican Hanım itiraf ediyor kayıtlarda. Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi diyor. Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim. Kemikleri parçalandı. Üzüldüm demiş. Kızı Tuğya'nın en yakın 2 arkadaşını savcılığa götürmüş Ferdi Aydın. Bugün şahit olarak ifade vermeleri için ve onların da ifadesi alındı şu saate kadar. Tuğyan cinayeti işledi diyor. Gördüğünüz gibi Ferdi Aydın kızı için üstüne basa basa bu iddiada bulunuyor. Böyle öldürmeseydim çok üzüldüm çünkü araba kazası ya da silahla vurdurmak istiyormuş. Camdan aşağı attığı için üzgün olduğunu söylüyormuş. Çünkü bütün kemiklerinin kırıldığını söylüyor kızı. HTS kayıtlarına, arama kayıtlarına Tuğyan Hanım'ın bakılacak. Ona ve böylelikle her şey ortaya çıkacak. Bu yakın arkadaşına Tuğyan'ın, Güllü'nün kızının bir mesajı varmış. O mesajda şöyle diyormuş Güllü'nün kızı, Ferdi Aydın'ın iddiası. Annemi öldürmek için bir katil bulur musun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar konu son derece vahim, son derece ilginç ve Ferdi Aydın o günden beri konuşuyordu. 26 Eylül'den beri konuşuyordu. Güllü öldürüldü ve en yakınları katilleri, en yakınları şeklinde ve bunu ispat edeceğini söylüyordu. Defalarca benim kanalıma, yayınıma katıldı. İlk olarak bende bu iddialarda bulundu. Sonra diğer programlara, YouTube programlarına ve televizyon programlarına da katıldı. Defalarca bu iddialarını yineledi. Bir süredir ekranlarda, televizyonlarda bir kanalda özellikle kızı Tuğya'nın bu mesajları vardı, bu çarpıcı mesajları vardı. Annemi öldürmek istiyorum şeklinde yakın bir arkadaşına yolladığı mesajlar olduğu iddia ediliyordu. WhatsApp yazışmaları, WhatsApp mesajları ve o mesajlarla bugün adliyeye gidiyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuyor Ferdi Aydın ve Tuğya'nın katil olduğu olduğunu söylüyor. Şimdi tabii arkadaşlar soruşturma devam ediyordu zaten. Savcılık otopsi raporları açıklanmıştı. Otopsi raporlarında herhangi bir şekilde itildiğine dair bir delil yoktu. Vücuduna bir darbe almamıştı. Vücudunda bir ezik, bir morluk yoktu. Bir başka suratında bir şiddet izi, herhangi bir iz yoktu. Ve bilirkişi heyetinin raporu bekleniyordu. 3 mühendisten kurulu bilirkişi heyeti eve çıkarak evde ölçümler yapmışlardı. Aşağı inerek düştüğü yerde de bunlar fizik mühendisleri ölçümler yapmışlardı. İtildi mi, kazayla mı düştü? Bu ölçümler sonucu ortaya çıkacaktı. Bu fizik mühendisleri arkadaşlar bundan birkaç sene önce Yalova'da aynı 3 fizik mühendisi bir cinayeti ortaya çıkarmışlardı. O da şu, 33 yaşında bir erkekle karısı, bunlar Yalova'da kırsalda yaşıyorlar. Gezmeye çıkıyorlar. Yalova'da dışarıda, doğada yürüyüş yapıyorlar. Kırsalda yürüyüş yapıyorlar. Bir uçurum kenarına geliyorlar. Uçurumdan kadın aşağıya düşüyor ve ölüyor.
Kocası jandarmaya haber veriyor ve karımın ayağı kaydı ve uçurumdan aşağı düştü. Öldü, kurtaramadım, tutamadım onu diyor. Jandarma ifadesini alıyor adamın. Sonra savcı, Cumhuriyet Savcısı bilirkişi görevlendiriyor. 3 kişilik fizik mühendisi bilirkişi heyeti. Ölçüm yapıyorlar. Kadının düştüğü uçurumun başında ölçüm yapıyorlar. Ve sonra iniyorlar düştüğü yerde aşağıda ölçüm yapıyorlar. Ve raporlarını hazırlıyorlar. O raporda diyorlar ki bu 3 kişilik fizik mühendisi bilirkişi heyeti bu kadını kocası itmiş aşağıya. Bilim bunu böyle söylüyor diyorlar. Bizim ölçümlerimiz sonucunda bunu bulduk. Kocası itmiş. Bu kadın itilmiş, öyle düşmüş, ölmüş ve koca tutuklanıyor. Koca müebbet hapse mahkum oldu. Şimdi savcı, Güllü'nün cinayetini soruşturan savcı, aynı savcı yine bu 3 kişi bilirkişiyi görevlendirdi Güllü'nün cinayeti için. Ve onlar ölçümlerini yaptılar. Yakında raporlarını açıklayacaklar. Ancak ondan önce Ferdi Aydın katil kızıdır diye bir iddiada bulundu bugün ve savcıya gitti. Tanık da götürdü. 2 tanık ifade verdi. Hayırlısı bakalım. Sizler bu konuda neye inanıyorsunuz? Kızı mı öldürdü? Güllü kendiliğinden mi düştü aşağıya? Lütfen yorumlarda buluşalım. Çok ilginç bir konu. Okumak istiyorum. Ferdi Can Doktor, onunla gurur duyuyoruz. Ferdi Can'dır diyor, onunla gurur duyuyoruz. Ümran Afram'ın üzüldüğü yeter diyor. Hadi görüşürüz kime denir? Ayrılan giden insana denir. Demek ki gönderdi Güllü'yü aşağıya ama kim bilmiyoruz. Evet kızı öldürür diyor Fatma. Çiğdem Onur abi diyor. Hatice Çoruh başka biri orada fotoğraf çekerken fotoğrafta çekilmişti. Oradan cinayet çözüldü. Nur Hayat Aykoçlar inanamıyorum ya diyor. İmran Keleş, Elanur. Evet, Çiğdem Onur yok bugün. Onur'un bir işi çıktı. Onur Akay'ın bir işi çıktı. O yüzden Onur canlı yayında bugün yok. Perşembe günü bizimle beraber olacak Onur Akay. Onur Akay ile canlı yayın günlerimizi Perşembe günü olarak değiştirdik. Artık pazartesi bir arada olmayacağız. Pazartesileri biraz yoğunluğu oluyor. Perşembe ve cumartesi yapacağız. Cumartesi zaten yapıyorduk. Perşembe ve cumartesi Onur Akay'la canlı yayın günlerimiz. Salı ve cuma da İpek Hanım'la, astrolojinin prensesi İpek Hanım'la. Evet, dostlar, Onur Akay bugün canlı yayınımızda yok ama Onur Akay'ın çok enteresan bir haberi var arkadaşlar. Onur Akay'ın çok kıymetli bir yazısı var arkadaşlar. Şimdi müsaadenizle onu okumak istiyorum sizlere. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na bir kez daha evlen benimle dedi. Bu ikinci evlenme teklifi ilişkilerin ne kadar canlı ve aktif bir sevgi üzerine kurulu olduğunu gösteriyor dedi Onur Akay. Arkadaşlar ikinci kez evlenme teklifinde bulunduğunu söylüyor Onur Akay. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na ikinci kez evlilik teklif ettiğini söylüyor. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na bir kez daha evlen benimle dedi. Derin bir nefes alın ve kalbinizi hazırlayın diyor Onur Akay. Çünkü Türkiye'nin en sevilen, en yakından takip edilen çifti yine hepimizin yüreğini hoplatacak bir an yaşadı. Evet, yanlış duymadınız. Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu'na ikinci kez evlenme teklif etti. İlkini de ben duyurmuştum. Usta gazeteci Bilal Özcan'ın canlı yayınında açıklamıştım. Bu seferki muhteşem bir sahilde, gizlilik içinde ama yürekleri titreyerek yaşandı. Muhteşem bir sahilde bu teklifi yapmış.
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'na. Gizlilik içinde ama yürekleri titreyerek yapmış arkadaşlar. Eee, Devam ediyor. Ben duyunca işte aşk böyle bir şey diye haykırdım. Çünkü bazı aşklar bir kere evet demekle bitmiyor. Çok güzel bir söz. Bazı aşklar bir kere evet demekle bitmiyor diyor Onur Akay. Bazı aşklar her fırsatta yeniden teyit edilmek, her seferinde daha büyük bir coşkuyla taçlandırılmak istiyor. Ya sanatçı ruhu başka ya. Şu cümlelere bakar mısınız? Mert Ramazan Demir de Afra Saraçoğlu'na olan aşkının böylesine sonsuz ve tazelenmeye ihtiyaç duyduğunu biliyor olmalı ki bu kez de beklenmedik ve bir o kadar da özel bir anı seçti. Burada mısınız arkadaşlar? Dinliyor musunuz okuduklarımı arkadaşlar? Hoşunuza gidiyor mu arkadaşlar? Memnun musunuz? Detaylar henüz sır perdesi arkasında saklansa da bu teklifin de en az ilki kadar anlamlı, belki de daha kişisel ve derin duygularla bezenmiş olduğunu tahmin etmek zor değil. Bir arkadaş demin yazmış. Bilal Bey, iki genç insan niye gizli saklı böyle evlenme teklifi yapar ki? Arkadaşlar, bunlar sıradan insan değil ki. Biz ne konuşuyoruz aylardır? Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nun sevgili olması, aşk yaşaması yasak. Birbirleriyle de başkasıyla da kimseyle de görünemezler. İlişki yaşayamazlar. Yasak, biliyorsunuz. Yasağı koyanın kim olduğunu da biliyorsunuz. Ne olur başa dönmeyelim her seferinde. Ayten diyor ki çok üzüldük ama sonu hayırlı olacak inşallah. İsmail çok sevindik diyor. Çiğdem Aslan Argun çığlık atıyor sanki, değil mi Çiğdem? Atıyorsun değil mi? Atıyorum de. Ayşe Gök özel hayatını gizli istiyorlar diyor. Şohelya, Mert London bir model aşk yaşıyor. Hayır, dedikodu onlar, yalan onlar, yalan. Semanur Dönmez, Mert'in Londra'da olduğunu söylediler, doğru mu? İnanmayın, aşka inanmayın. O aşk dedikoduları yalan. Mert her an her yerde olabilir. Londra ile İstanbul arası uçakla 4 saat arkadaşlar. İnsanlar her yere gidebilirler. İlla bir yere gider, bir yere gitti diye orada kadınla buluşmaya mı gitmiş olacak? Detaylar henüz bir sır perdesi arkasında saklansa da bu teklifin de en az ilki kadar anlamlı, belki de daha kişisel ve derin duygularla bezenmiş olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu sadece bir söz değil, adeta bir yeniden başlangıç vaadi. O eveti bir kere daha duymak, bir ömür boyu seninle olma arzumun ne kadar güçlü olduğunu göstermek istediğim cümlesinin somutlaşmış hali. Anladınız mı? Ya Afra'nın gözlerindeki ışık hiç sönmüyor demiş Onur Akay. Afra Saraçoğlu ise bu teklife verdiği cevapla sadece evet demekle kalmıyor. Aslında hepimize aşka dair bir ders veriyor. O kariyerinde fırtınalar estiren güçlü bir kadın olduğu kadar aşkının merkezinde de son derece naif ve inançlı bir kalbe sahip. Evet arkadaşlar, inşallah evlensinler diyor Esra Baytar. Ayten Dalik de Ümran Keleş, Janet, hola Janet, hola, hola. Osman Mert'in üstünün dışı sinek konusunda suçlu Mert diyor. Çiğdem kalp kalp öpücük kalp Melahat Sezen çok sevindim doğruysa. Lydia Dupuy bonjour. Bonjour Lydia. Paula Reoniso, Señor Bilal, con esa information, las los dictar mi paus. Hola, hola Paola, hola. İsmail Elif Azerbaycan'a çok selamlar İsmail Elizade. Çiğdem antileri sokmayın aranıza diyor. Ziyafet Eliyeva doğru olsa çok seviniriz diyor. Aylin Bayar çok seviyorum onları. Melahat çok sevindim diyor. Çok seviyoruz diyor İsmail'de. Devam ediyor yazı. Mert ve Afra'nın ilişkisi artık sıradan bir magazin haberi olmanın çok ötesinde. Onlar modern zamanların aşk elçileri. Vay, vay, vay. Onur Akay.
İşlerinde son derece profesyonel, özel hayatlarında ise birbirlerine olan bağlılıkları ve saygılarıyla gençlere örnek oluyorlar diyor Onur Akay. Nursel Arıburnu, ay çok seviyorum diyor, çok sevindim diyor. Banu Kavaş da çığlık atıyor. Ben de çok sevindim diyor. Bu ikinci evlenme teklifi ilişkilerin de ne kadar canlı ve aktif bir sevgi üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Aşkın alışkanlığa dönüşmediği, her gün yeniden keşfedildiği bir birliktelik bu. Aşk alışkanlığa dönüşürse olmaz değil mi arkadaşlar? Sıradanlaşır. E, Beğen yaparsanız memnun olurum. Abone olmadan izleyen dostlar, e, eğer yayınlarımızı beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sizlerin abone sayısını artırması, sizlerin beğen sayısını artırması, hype etmesi, beğenen arkadaşlar hype da yapabilir. Hype etmek ücretsiz. Hype ederseniz, beğen yaparsanız, abone olursanız yayınlarımız daha da güçlü olur. Ve devam ediyor Onur Akay yazısı. Sizler hayranları ve sevenleri olarak bu mutlu haberi bir kez daha benden duydunuz ve inşallah büyük bir sevinçle karşılarsınız. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'na bu güzel yolda bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Düğün tarihini merakla bekliyorum diyor. Onur Akay, diziler bitmeden düğün olmaz. Diziler daha yeni başlıyor. Onur Akay acaba kaç sezon sürecek? Diziler bitmeden düğün olmaz. Dostlar, umarım bu haber sizleri de mutlu etmiştir. Onur Akay'ın çok önemli, çok gizli, e, bana da bazılarını söylüyor ama çoğunlukla söylemiyor haber kaynaklarını. Onlara söz verdiği için kimden aldığını, bilgiyi söylemiyor. Bunu da söylemedi zaten. Bugün kendisiyle konuştuk. Acil bir işi çıktığı için yayına katılamayacağını söylediğinde hiç bu konudan bahsetmedi, biliyor musunuz? Şuradan duydum, buradan duydum diye hiçbir açıklama yapmadı. Ben de onun haber kaynaklarını gizlemesine saygı duyuyorum. Çünkü gazetecilikte de gazeteciye haberi kimden aldığı, nereden aldığı sorulmaz arkadaşlar. Ayten diyor ki Güllü bizi yaktı, Afra ve Mert sevindirdi diyor. Bilal abi diyor, Nilay ben de diyor, anneannem de diyor çok sevindik diyor. Nilay anneannene çok selamlarımı söyle. Nursen Arıburnu çok mutlu oldum diyor. Ağzınıza sağlık Bilal Bey diyor. Afram'ı inşallah görürüz diyor. Bir arkadaş geçti ismi. Orzan burada, İlbeycan, Emine, İsmail, Onur Akay'a teşekkürler diyor arkadaşlar. Onur Akay, herkes çok mutlu oldu. Dediğin gibi, senin de yazıda yazdığın gibi Afra ve Mert'i sevenleri çok sevindirdin bu haberinle, bu yazınla. Çok mutlu oldu herkes. Devamı da gelsin, devamı da gelsin tabii. Yüzükler takılsın, söz yapılsın, nişan yapılsın. Evlilik artık diziler bittikten sonra olur ama onların dizisi de kolay bitmez ya. 4 sezon sürer ya. Belki de 5 sezon sürer. Ay o çocuklar yaşlanır be evleninceye kadar. Diziler bitmez ki. Evlendikten sonra nasıl dizide oynayacaklar peki? Evli oyuncu olarak dizide oynamak kimseyle zaten öpüşmeleri yasak zaten. Şimdiden yani bekarken de bir başkasıyla zaten aşk yaşamaları yasak. Öyle değil mi çocuklar? Sizler yasakladınız. Her ikisi de başkalarıyla partner olarak aşk yaşayamaz değil mi? Ama profesyoneller yani senaryoda yaşamaları gerekiyorsa yaşamayacaklar mı? Bilmiyoruz ki mesela Mert Ramazan Demir, Miray Daner'le neler çekti, ne sahneler çekildi haberimiz yok. He? Öpüşmüşler midir? Öpüştülerse eyvah eyvah eyvah. Çok kızarız diyorlar. Kızarsınız değil mi? Of ya ne zor be. Oyunculuk da zor. Oyuncuların fanı olmak da zor. Oyuncuları desteklemek, sevmek de zor. İsmail, evet onlar sadece birbirlerine ait diyor. İşte bak
Emine, Afram'la ilgili ne haber var diyor. Emine günaydın, yüzünü yıka da gel. Nimet Çalık, çok mutlu olduk. Çok sevindik. Nasıl olacak o zaman ya diyor. Ümran aynen öyle, onlara güven olmaz diyor Elanur. Osman Pera Furkan Andıç diyor. Pera'da Furkan Andıç vardı. Pera'da ne yaptı acaba Sevda? Çiğdem, Elanur, İsmail, ben de onları abi zaten ama inşallah yoktur. Ben de ondan korkuyorum diyor. Evet Elanur, Çorlu'dan sevgiler Bilal abim diyor. İsmini kaçırdım, kusura bakma. İmran Keleş, öpüşmüşlerdir diyor. Ya öpüşmesinler. Hüsan, aleykümselam Hüsan. Özbekistan'dan aleykümselam. Hatice inşallah. Ümran diyor ki Afra da öpüşmüştür diyor. Allah onları kötülerden korusun. Sizleri çok seviyorum dostlar. İyi ki varsınız. Bugün günlerden pazartesiydi. Yarın salı. Yarın astrolojinin prensesiyle yayında olacağız. İpek Can'la yayında olacağız arkadaşlar. Yarın saat 19'da yayınımız. Görüşmek üzere yarın akşam. Sevgiyle kalın, olur mu?